Merhaba sevgili dostlar. Kanala hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün açık havayı bulmuşken, güzel havayı bulmuşken dışarıda bir video daha çekelim dedik sohbet ortamında. Evet, ortam çok güzel, sessiz, sakin. Aslında kış olması lazım ama bahara yakın, bahar sonbahar ortası bir hava var. Yeşillik bir alandayız. Evet. Güzel bir yerdeyiz. Bir tane daha çekelim dedik Evet. sohbet ortamında. O zaman başlayalım yavaş yavaş. Konu sende. Bugün kavga çıkarmaya çok müsait ama bizim seninle sakin sakin konuşacağımız bir konu seçtik. Bakalım ne? Neden iPhone'cu değilim diye bir konu. Çok linç yerim bu konudan ben. Yanımda yani sen varsın. Dilimin döndüğünce açıklamaya Telefonu çalışayım daha bari. çok işini, hayatını organize etmek için kullanan ama iPhone tarafına geçmiş biri değil de diğer tarafta kalmış olan birisi Evet, olarak. Android tarafında kalan birisiyim. Android tercih ediyorum ama. Şimdi sana şöyle bir soru sormak istiyorum ben. İlk etapta konunun anlamını anlamak için 10 maddeyle neden iPhone'cu değilimi açıklayalım diyorum ben bugün. Yani 10 maddeler maddeyle. halinde gidelim diye düşünüyorum. Olur, güzel olur. Evet. O madde de bulurum yani. Bu arada bir şey söyleyeyim buna girmeden. Tabii, buyur. Şimdi bu videoyu linçleyecek olanlar, iPhone'cular önce baştan sona videoyu izlemelerini tavsiye Tabii. ediyorum. Çünkü benim bir eleştirdiğim yerde videonun ortasında veya sonunda o eleştiri kısmında belki iPhone'un avantajını söylüyorumdur. Böyle peşin hükümlü olmamalarını rica ediyorum. Baştan de. sona izlesinler. Ön yargıyla yaklaşmasınlar. Bir de ben kendi açımdan bahsedeceğim. Kendi kullanım senaryoma göre bahsedeceğim. Herkesin kullanım senaryosu ve tercihleri değişiktir. Kimisi için iPhone mükemmel bir telefondur ve ben burada buna da katılırım. Dolayısıyla kendimden bahsedeceğim yani. Benim kullanım senaryomda kişiler kendilerine yakın buldukları yerler varsa kendileri alıp hayatlarında uygularlar veya uygulamazlar. İtiraz da edebilirler. Bunlar artık yorumlarda yazarlar, belirtirler. Böyle bir sohbet ortamında bir durum olsun. O zaman şöyle başlayarak soru 1 diyelim. Evet. Gerçekten iPhone'dan hoşlanmıyor musun yoksa sana göre değil mi iPhone? Ya iPhone'dan hoşlanmıyorum kısmı çok yanlış bir şey. Bana göre değil kısmı doğru. Bana göre niye değil işte. Bununla ilgili kısımları tek tek sıralayacağız seninle birlikte. En başta kapalı bir sistem olsa. Yoksa iPhone çok kaliteli, kamerası çok kaliteli bir telefon. Destek seviyesinde servis desteği vesaire hepsinden fark atar bence. Çok Sistem daha iyi. akıcılığı açısından. Sistem akıcılığı açısından, stabilite açısından işte daha az pille, daha uzun süre işletim sistemi kullanımını vermesi, daha az RAM'le optimize uygulamalar kullanılması falan iPhone'un birçok avantajları var. Ama dediğim gibi bana göre değil. Peki Neden sorun değil? ne o zaman? Yani öyle diyelim. Benim kullanım senaryomda bana uymuyor. Çünkü ya ben bir telefonu işte işlerimi yönetmek, dosya sisteminde çabuk hızlı ulaşabilmek, yani arada bir katman olmadan kullanabilmeyi tercih ediyorum. Benim kullanım senaryoma bu daha yakın oluyor. Apple daha kullanıcının güvenlik yanını önemsiyor ki bunda da saygı duyuyorum. Yani ama bana göre değil yani. İlerleyen sorularda bunu daha çok açarız diyelim. Yani bu profil seni Android tarafına daha yakın birisi yapıyor o zaman. Kesinlikle. Peki soru 2 diyorum o zaman. Senin için bir telefon ne? Yani oyun konsolu mu, oyuncak mı, iş aracı mı? Ne gibi bir beklentin var bir telefondan? Neyi arz ediyor bir telefon senin için? Benim için bir telefon oyun aracı, oyun konsolu aracı kesinlikle değil. Yani telefondan oyun oynamam diyebilirim yani neredeyse. Hani çok böyle birkaç kere merak edip birkaç oyun kurmuşumdur tabii herkes gibi de. Daha çok işlerimi yönettiğim, normal to-do listlerimi yaptığım, hayatımı yönettiğim, küçük yazdığım uygulamaları denediğim, ondan sonra birçok uygulamaları merak edip denediğim, kurduğum bir cihaz benim için telefon. iPhone'da bunların birçoğuna ulaşma şansım pek az. Kamera kısmına gelince de işte kamera, video olsun, fotoğraf olsun az kullandığım bir kısım telefonda. Kamera kısmını hani telefon, fotoğraf kısmını kullanıyorum tabii herkes kadar ama işte video kısmını az kullanıyorum. Yani sen bir telefonu bir bilgisayar gibi kullanmayı tercih ediyorsun Tabii daha yani çok. ben aslında bütün cihazları öyle kullanmayı tercih ediyorum. Yani bir cihaz ne kadar donanımlıysa ve yazılımı ne kadar izin veriyorsa ben sonuna kadar sömürmeyi tercih ediyorum. Peki o zaman soru 3 diyelim. Tabii. Kapalı dosya yapısı seni nerede zorluyor iPhone konusunda? Ya mesela bir bilgisayara taktım, dosyamı atacağım. 50 tane araç, iTunes kur, bilmem ne kur falan filan. Yani şu an nasıl öyle mi bilmiyorum ama muhtemelen öyledir. Yani araya katmanlar koyuyor. Kapalı dosya sistemi işte. Ya ne bileyim klavye kuracağım. Mesela ben SwiftKey kullanıyorum kendi Microsoft hesabımla. A telefonu değiştirip B telefonu aldığım zaman şey yapıyorum. Onda var mı? Var ama çok kısıtlı özellikleri var. Yani özelleştiremiyorum, yapamıyorum. Klavye bir örnek sadece mesela.
mesela. Apple'ın dediği gibi telefonu kullan mottosu var. Ben de kimsenin dediği gibi kullanmak istemiyorum. Yani ben bu telefonu aldıysam kendi isteklerim doğrultusunda kendime göre kullanmak isterim açıkçası. O zaman bu açıdan baktığımızda Apple bazı şeyleri kolaylaştırmak yerine zorlaştırıyor diyebilir miyiz? Şöyle, aslında bazı şeyleri çok kolaylaştırıyor ama kullanıcı profiline göre bu değişkenlik gösteriyor. Bana göre de benim kullanıcı senaryomda bana zorlaştırıyor. Tabii zaten Öyle olaya diyebiliriz. baştan söylediğimiz gibi neden iPhone'cu değilim? Kişisel bakıyoruz zaten Evet ya, olaya. kişisel benim tercihim. İhtiyaçlar ve kullanım şartları açısından Kesinlikle. değerlendiriyoruz. Peki soru 4. Neden ek programlarla uğraşmak istemiyorsun? Çünkü her şeyi kolay ve hızlı yapmak istiyorum. Bundan dolayı yani kulağımı böyle tutmak istemiyorum. Şöyle tutup Kolay halledip ve geçmek basiti varken istiyorum. Evet. zoruyla niye uğraşayım diyorsun Yani haliyle. evet, böyle tutmak bazen Apple daha güvenli diyor. Evet, doğru da söylüyor ama ben o güvenlik riskini Tercih etmediğim bir konu en azından. alıyorum. Bana o opsiyonu vermiyor. Anlatabiliyor muyum? O Anladım. opsiyonu verseydi bana Apple da tercih edebilir. Öyle yani. Peki soru 5. Mağaza dışında uygulama kurmamak. Niye bu kadar önemli? Yani şundan dolayı önemli. Bir tekel oluşturuyor. Bir de Apple'daki uygulama mağazası da şöyle bir şey. Bir avantajı, bir dezavantajını söyleyeyim. Uygulamalar çok stabil Android'e göre aslında. Apple'daki Apple Store, App Store mağazasındaki uygulamalar çok stabil. Fakat Android'de birçok alternatif bulabiliyorsun. Çok daha zengin market. Evet, çöp uygulamalar da falan da var. Meraka da diyorum ya. hizmet ediyor Android biraz. Yani orada sen kendin araştırıp bakacaksın, meraklıysan bulacaksın. İkincisi, birçok uygulama paralı. Evet. Ücretli. Tabii Yani ki. birçok uygulama ücretli. Android'de birçok uygulamanın bir şekilde Ücretsiz free versiyonu versiyonu var. İşte Evet. reklam göstereni var, göstermeyeni var ya, ama free veriyor sana bir şekilde. Amaca hizmet ediyor bir şekilde. Ve bir de uygulama çeşitliliği. Evet, Yani katılıyorum bu konuda. bu açıdan. Soru 6. Evet. 5 soru geçtik mi ya? Evet. Maşallah. Apple'ın ben senin yerinde düşündüğüm tavrı seni niye itiyor? Beni şundan itiyor, çünkü benim yerime ben kimsenin düşünmesini istemiyorum. Kendi normal sosyal hayatımda da böyle bir insanım yani. Benim yerime düşünecek hiç kimseyi, hiçbir cihazı tercih etmem yani. Bu çok net yani. Bu benim tercihim. Ama kimisinin içinde şu vardır: benim hayatımı kolaylaştırsın, benim yerime şunu yapsın, bunu yapsın. Bu da çok saygı duyulacak bir şey. Tabii. Tercih meselesi. Ama ben böyle bir şeyi tercih etmiyorum. Yani bir teknoloji durumundan bağımsız. Sen de beni tanıyorsun. Hani Evet. hayatım böyle değil yani. Bence sana da saygı duyulmalı. Sen de şöyle Tabii. düşünüyorsun. Kendimi bilen kişi benim, koşulları da ben belirlemeliyim. Evet, koşulları ben belirlerim, riskleri de kendim alırım, üstlenirim yani. Evet. Dolayısıyla bu yönden de tercih etmiyorum Bence iPhone'u. birçok kişi sana da saygı duyacaktır. Biz onlara Yani saygı duyduğumuz umarım gibi. saygı gösterirler, çünkü ben iPhone'culara saygı gösteriyorum. Biz de bir tabii ki, iPhone'cu kesinlikle. olmamama rağmen. Peki soru 7. Fiyat, aksesuar ve tamir maliyetleri denklemine nasıl bakıyorsun? Ne Evet. düşünüyorsun? Ya Nasıl işte buna değerlendiriyorsun? kötü bakıyorum. Buna Apple'cılar da kötü bakıyordur diye düşünüyorum. Gerçi bunu Türkiye şartlarında değerlendirmek Tabii ki. lazım. Yani şöyle, ekosistemindeki birçok şey çok pahalı abi. Yani bir adaptörden tut da bir Type-C kablosuna ya da daha eskilerde Lightning kablosuna kadar her şey çok pahalı. Yani bir tarafta bir birimse öbürün iPhone'la ilgili 3 birim ya da AirPods'lar falan çok güzel. Hani şeyi falan tartışmıyorum. Hani ses iletişimi, bilmem ne, telefon görüşmesi vesaire falan çok güzeller ama aşırı pahalılar. Pahalılığı konusuna ben de Aşırı fazlasıyla pahalılar. katılıyorum. Yani ya da garantisi bitmiş bir telefon, pil değişimi falan, hani diğerlerine göre o da çok yüksek. Yani Apple demek maliyetli bir cihaz kullanıyorsun demek. Hani alınca bitmiyor. Bunun bir de şey tarafı var. iCloud tarafı var. Depolaman yetmedi, seni zorluyor. iCloud üyeliği al diyor. Hani paketleri var Evet. onun seviye seviye. Yani insan bunu da tercih etmek istemiyor açıkçası. Depolama sıkıntısı da gerçi şu an Android telefonlarda orta üst seviye, orta üst ve amiral gemisi seviyesinde de onlarda da kalktı, ama işte bir micro SD kart desteği yok. Sen bunu hiç haz Benim için etmiyorsun, özellikle biliyorum. önemli, evet. Yani Her telefonda bir diyorlar mikro ki, kart desteği micro olmalı. SD kart yavaş efendim işte Olsun, tamam tercih kardeşim, ben meselesi. Bana depolama opsiyon olarak katıyor. kullanacağım. Bana opsiyon katıyor. Ben Depolama olarak kullanacağım. Çocuğun fotoğraflarını orada tutacağım. sen de Ana beni depomu tanırsın. boş Birçok bırakıyorum. tablet ve telefonu almayı düşündüğüm, istediğim bir marka ve modeli sırf micro SD Evet. kart desteği olmadığı için almaktan vazgeçip Evet. başkalarını aldım. Yani ben burada sana katılıyorum. Niye? Abi sen ver bu özelliği. Ben istersem kullanmam zaten. Kesinlikle ben de Ver katılıyorum. yani. Bu da Apple başından beri böyle, ama bu konuda tutarlı yani.
Evet, o da öyle. Ha, benim tercih etmeme nedenlerimden biri değil. Hani ben genel konuştum Evet. burada ama sonuçta olsa iyi mi olurdu? Olurdu. iCloud'a zorluyorsun Ben insanları şuna falan. kesinlikle katılıyorum. Apple orijinallik olmak adına kolaylaştıracağı bazı şeyleri veyahut da vereceği opsiyonları vermiyor. Ya da geç veriyor. Bak diyor yeni çıkmış diyor. Bir bakıyorsun o özellik, o an diyorsun 5 sene önce Android'de verdi bu özelliği. Şimdi diyor öyle bir şey dünyanın yeni bir icadı gibi sunuyor falan. Yani bir özellik Bu konuyu da vermiyor beceriyor olmak, ama. bir özellik vermiyor olmak özellik oluyor. Evet tabii, ben senin güvenliğini koruyorum diyor en kötü durumda. Yani bilmiyorum, bana hitap etmiyor. Yani ben dışarıdan bir Bluetooth cihaz bilmem ne markası bağlanamıyorsun. Niye? Ben seni koruyorum abi. Abi ben fanusta yaşamak istemiyorum yani. Artık değerlendirmeyi Yani izleyicilere evet, bırakalım. herkes kendi kullanım senaryosuna göre bir değerlendirme yapabilir. Benimki böyle. Evet. Soru 8. Evet. Uygulama geliştirme tarafında neden iPhone yerine Android'e daha yakın hissediyorsun Ya kendini? daha yakınım çünkü bir Windows bilgisayar, hatta Mac bilgisayar bile olabilir. Yani bir tane bilgisayar, hasbel kadar ortalama bir bilgisayar ve bir tane Android cihaz benim uygulama geliştirmem için yeterli olabiliyor. Ama Apple'da bir tane Mac'e sahip olmam lazım. MacBook veya işte MacBook Pro, Air, Mac Mini bir şeye sahip olmam lazım yani. Bir de iPhone telefona sahip olmam lazım. Bir de kullanıcı hesabı oluşturmam lazım falan. Hani Android'de Kendi bünyesine itiyor gibi bir şey. tabii yani Android'de bununla uğraşmıyorum abi. Ben Android'de bir APK tasarlamak istiyorum. Bir uygulama tasarlamak istiyorum. Basit bir şey yani, temel bir şey. Kendim için mesela yapmak istiyorum. Ya yaptığım böyle uygulamalarım da var kendim için. Basit. Abi telefonumun şeyine göre, çözünürlüğüne göre, direkt ekran yapısına göre, her şeyine göre direkt kendime özel uygulamamı yapıyorum. Atıyorum telefona, kuruyorum APK'yı. Apple'da böyle bir şansın yok. Bu kolaylık yok yani. Ama Evet. ne diyor? Güvenli. Ben kendi yaptığım APK zaten kendi telefona atıyorsam zaten güvenlidir yani. Ama diyorum ya, bazı kısıtlamalarının pek bir izahı yok yani karşı tarafta, Apple'da. Dolayısıyla tercih etmiyorum. Bu soru sadece bunu kapsıyordu herhalde. Evet, bunu kapsıyor. Tamam. Soru 9. Android tarafında seni en çok ne mutlu ediyor? Yalnız bu soruyu şöyle cevaplamanı istiyorum. Tema ve ikonları hariç tutarak, onların Evet, kapsam onları dışında sevmiyorum. bırakarak Yani cevaplarsan görsel sevinirim. sevmiyorum. Hani görsel düşkünü bir insan değilim. Teknolojik cihazlarda benim için önemli olan en önemli şey işlev, yani işlevsel olması. En çok ne mutlu ediyor dedin değil mi? Şimdi Android'in seçeneklerinin olması, birinci sıraya bunu koyabilirim. Mesela farklı model, farklı markalar, farklı form faktörler, işte katlanabilir telefonlar, işte flip modeller, foldable'lar, açılabilir telefonlar, istersen ne bileyim oyuncu telefonu, işte ROG'ler falan, ROG fonlar falan, işte birçok opsiyona cevap veren Android telefonlar ve telefon çeşitleri var yani. İkincisi kolay olması. Yani dosya attım, çektim abi, bitti yani. Gönderdim, kablolu, kablosuz, ondan sonra depolama cihazı gibi kullanabiliyorum. Ondan sonra varsa hafıza kartıyla esnetebiliyorum işte. Ya da ekstra Type-C'li bir kart takabiliyorum falan filan. Ya Apple'da da mümkün bu şeyler de Android'de çok daha kolay yani, onu demek istiyorum. Taktım bitti yani, anlatabiliyor muyum? Evet. Apple'da etrafından dolaşacaksın birçok şeyin. Google servisleriyle uyumu önemli benim için. İşte Google Gmail olsun, Drive olsun falan, işte fotoğraflar falan, bunlarla alakalı. Yani sonuçta Google'ın da bir ekosistemi var, Apple'ın olduğu gibi. Bir de bu ekosistemi kullanmış yıllarca insan tabii değiştirmek de istemiyor. Çünkü alışmışsın ve memnunsun. Bu var. Başka işte deneme özgürlüğü diyebilirim. Yeni cihazlar, yeni uygulamalar, beta sürümler çıkmış, küçük araçlar. Cihazları tüketmek için değil de daha çok kurcalamak için hani kullanabiliyorsun Android'de. Böyle durumlar var. Başka yani 4 madde saydım herhalde. Yani benim kafa dağıtma şeklim de, iş yapma şeklim de Android'de birebir örtüşüyor yani. Apple'la, iPhone'la örtüşmüyor. Aslında Apple'la da örtüşmüyor. Yani şöyle, hani biliyorsun Mac'im de var falan ama Evet. kullanmıyorum, hani şeye çıkardım. Misafir olarak oturuyor masanın bir kenarında. Uymuyor bana yani. Peki o zaman soru 10 diyorum son olarak. Hadi bakalım, sonuncu soru neymiş? iPhone'un hakkını nerede teslim ediyorsun ve bir gün iPhone'cu olur musun? Böyle bir ihtimal var mı? Birincisi, iPhone'un hakkını kesinlikle teslim etmem lazım. Şimdi iPhone'un hakkını vereceğim yerler çok. Mesela video kamera gerçekten çok iyi yani, çok kaliteli ve çok iyi. Katılıyorum bu konuda Hele video sana işini fazlasıyla. muhteşem yapıyor iPhone. Hani Evet. birçok influencer falan iPhone'la çekiyor. Hani gezi, mesela bir fuar ziyareti Kamera falan. önemliyse kesinlikle iPhone olmalı. Bu konuya katılıyorum. Evet, kesinlikle. Yetişen modeller yok değil Android'de ama iPhone stabil yani, en azından. Evet. Hani ne verdiğini biliyorsun. O konuda çok iyi. İşte akıcılık, stabilite, işte bir şey yaptın, kasma, donma, şişme falan çok nadirdir iPhone'da. Yani ben hiç denk gelmedim. Bu konuda çok iyi. Yani iOS
çok iyi bir sistem. Bu bağlamda stabillik konusunda. Güncelleme konusunda çok iyi. Hala iPhone 7, 8 kullananlar var. Yani belki güncelleme desteği yeni bitti, bitecek bilmem ne. İşte iPhone 11 kullananlar var. Hala güncelleme alıyorlar. Bu konuda çok iyi. Bu da Android'de bu bir sıkıntı yani. Markaya göre değişkenlik gösteriyor. Tabii, hele orta seviye, 5 sene falan giriş civarı. seviyesi, orta seviye bir telefon aldın mı yani bir tane Android güncellemesi vermiyor yani. Hani güvenlik yamalarından bahsetmiyorum bile. Apple bu konuda gerçekten çok iyi. Ondan sonra servis tarafı çok iyi Apple'ın. Servis tarafı derken neyi kastediyorum? İşte götürdün pilini değişeceğim, bilmem neyini değişeceksin. Çok kurumsal, işte randevunu alıyorsun, gidiyorsun. Seni orada bekletiyorlar, hemen hallediyorlar. Android tarafında buna yakışan markalar var ama bir Apple gibi değil hiçbiri açıkçası. Bu konuda gerçekten Apple'ı takdir ediyorum. Şu an aklıma gelenler bunlar. Bunları toplarsak bir gün iPhone'a geçer miyim? Yani tamamen kapalı değilim iPhone'a ama dediğim gibi benim kullanım senaryoma uymuyor. Yoksa iPhone kötü değil. Yani ben cinsim. Öyle düşünebiliriz yani. Benim için en önemli dezavantajı iPhone'un beni sınırlaması. İşte ben de ondan bahsediyorum. Tam da en ondan. önemli şeyi sınır koyması. Sınırlıyor işte. Yani ben senin yerine düşündüm. Zorlaştırıyor bazı Ben senin yerine yaptım. İşte yapmamalı. Hani sen uğraşma bununla. Abi ben uğraşmak istiyorum. Yani. Ben telefonuma hafıza kartı takmak istiyorum. Ha işte yani sen onu tak. Sana Apple'a e-posta gönderelim. Evet. Bir gün iPhone tercih eder miyim? Bunu da söyleyeyim. Yani bir gün dediğim gibi bu kısıtlamaları kaldırırsa işte dosya yönetimi bilmem ne falan biraz önce bahsettiğimiz şeylerin toplamından bahsediyorum. Biraz özgür bırakırsa olabilir. Bu bir. İkinci seçenek fiyat dengesi. Çok pahalı. Evet ülkemizde vergiler yüksek. Bütün akıllı telefonlar pahalı ama Apple bir tık daha pahalı. Yani döviz bir tık oynasa hemen zam koyuyor. Hiç kendinden taviz vermiyor. Nasıl taviz vermiyor? Bazı markalar Türkiye piyasasına özel fiyat uyguluyor. Vergiler yüksek olduğu için son kullanıcıya ulaşmak için. Apple'ın hiç böyle bir derdi yok. Aslında şundan dolayı yok. Kapitalist sistemde en çok satan telefon, en çok tutulan telefon, en kaliteli telefon benim diyor. Alırsan Ekim'e kadar diyor. Almazsan Kasım'da aşk başkadır diyor. Güzel. Dolayısıyla bu neden bir de neyi söyleyebilirim? Bir de böyle kendi bu bahsettiğim kurcalama isteğim azalır. İşte normal düz bir telefon kullanıcısı haline gelirsem belki tercih edebilirim. Yani bir yerde bir şey gördüğümü basacak, fotoğraf çekeceğim, video çekeceğim. Telefon işte Instagram'a gireceğim sadece. 2 kaydıracağım Reels falan filan. Biraz YouTube videosu izleyeceğim. Olarak kullanırsam işte bu dediklerim toplamında sanırım 2-3 madde saydım. Bu maddeler olursa belki geçmeyi düşünebilirim. Bak geçerim de demiyorum hala. Düşünebilirim yani. Durum böyle. Sevgili izleyiciler, bugün arkadaşım, dostum, kardeşimle 10 maddede Eyvallah. neden iPhone'cu değilim konusunu konuşmaya çalıştık. Özetle iPhone kötü değil. Yani Android de bir mucize değil. Telefon bir taraf seçme aracı da değil. Hayatı kolaylaştıran bir araç. Ve sevgili dostum hem iPhone'u niye sevmediği noktalarını anlattı hem de güçlü yanlarını inkar etmedi ve samimi bir şekilde bunu izah etmeye çalıştı ve kendini ifade etmeye çalıştı. Son olarak da kendisine en son birkaç kelimeyle ne demek istiyorsa onu sormak istiyorum ve kapatmak istiyorum bu Evet programı da. yani toparlayacak olursak yani iPhone kötü değil dediğin gibi işte Android mucize değil dedin. Doğru. Her telefonun kusurları vardır. iPhone kullanan da kendine göre haklı. Android kullanan da kendine göre haklı. Sadece herkesten şunu şiar edinmesini rica ediyorum. Hiçbir markaya bağımlı kalmasınlar. Hiçbir markanın da saçma sapan savunuculuğunu yapmasınlar. Bugün Samsung S26 çıkacak işte Ocak sonu Şubat başı gibi. Çok iyi bir telefon çıkarır. S27'yi çıkardığında çok berbat bir telefon çıkarabilir. Bunlar teknolojide çok değişkenlik gösteren durumlardır. Keza Apple için öyle. İşte bir gözlük projesi çıktı mesela başarısız oldu. Tutmadı. Kocaman şeyi takıyorsun buraya falan filan. Dolayısıyla marka bağımlılığı kimsede olmaması gerekiyor. Evet bir ekosistemi kullanıyorsun. Ona dahil oluyorsun. Kullan ama markaya bağımlı hissetmeyin kendinizi. Yani o sizin bir parçanız olmasın. Yani teknoloji bugün A teknolojisini kullanıyorsan yarın B teknolojisini kullanabilirsin. Dün iPhone yokken herkes Nokia kullanıyordu. Üst seviye telefonlar Nokia'ydı işte Evet. modelleri falan vardı. Bizim biraz da yaşımız çıkıyor ortaya. Biliyorsun yani Nokia'dan önce de ilk çıktığında cep telefonları Ericsson vardı. Sony Ericsson değil. Ericsson. Motorola vardı. Ha, ama neydi? Ericsson hani en çok mesela ülkemizden bahsediyorum. Tabii ülkemizde Ericsson'da. Evet. Yani konjonktür sürekli değişir. Hani kimse şunu düşünmesin yani iPhone hiçbir zaman tahtı sarsılmaz falan filan. Çok Tabii ki akıllı, hiçbir zaman hiçbir çok marka iyi daimi değildir. ilerliyor gidiyor ama yani her marka böyle değişkenlik gösterebilir ve sen konjonktürde sana uyan hangisini kullanacaksın? Bu önemli. Yani son olarak şunu diyorsun anladığım kadarıyla. Ne kişisel özellikler ne telefon
kişisel özelliklere uygun telefon. Tabii. Yani kendine özel telefonu belirle ve onu kullan. Yani genel değerlendirme değil de kendi özelliklerini işte düşün. Sana hangisi uyuyor? İşte giriş seviyesi Android telefon, giriş seviyesi iPhone mesela, Apple telefon. Orta seviye, orta üst seviye, amiral gemisi. Yani kendine ne uyuyorsa onu kullan. Bugün kullandığın marka yarın yeni bir model çıkarır. Çöp bir model diyebileceğimiz bir model çıkıyor. Ya da çok daha mükemmelini çıkarmış olabilir. Dolayısıyla diyeceğim teknoloji benim için sadece araçtır. Teknolojik cihazlar diyeyim. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için, kendini ifade ettiğin Çok için. konuştun değil mi? Umarım ki estağfurullah. İkimiz de çok konuşmuş olabiliriz. Olabiliriz. Hava da güzel ya. Umarım kimsenin başını ağrıtmamışızdır. Evet. Bizi dinleyecek olan insanlara şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Umarım doyurucu bilgiler izlediğiniz için. verebilmiş ve kendimizi ifade edebilmişiz. Yani biz kendimizi anlattık. Umarım beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olur ve beğenirseniz çok sevinirim. Hoşça kalın.